İyi günler. Ben İngilizce okutmanı Aysun Ertekin. Sizlerle 15. ve 16. ünitenin konuları olan be going to future tense, because ve so bağlaçları, can, may, want ve would like yapılarını göreceğiz. Today, we are going to talk about our future plans with be going to. We actually have two different uses of be going to. The first one is we use be going to when we talk about things we have planned, and we use be going to when we can see what is going to happen next. Let's see the two uses in detail. When we talk about things which have already decided to do or planned to, we can use be going to future tense. Let's start our lesson by looking the table. The positive, negative, and question forms of be going to are given below. We form the sentence starting with the subject and the helping verb, going to, and the basic verb. In positive sentence, we say, I am going to leave. In negative sentences, I am not going to leave. In question forms, am I going to leave? We can give positive or negative answers. Yes, I am. No, I am not. Let's look at the examples. Are you going to watch the late film on TV tonight? No, I'm going to have an early night. I hear Sarah has won some money. What is she going to do with it? She's going to buy a new car. I'm just going to make a quick phone call. Can you wait for me? This cheese looks horrible. I'm not going to eat it. We can see that all the plans are in the speaker's minds before speaking. We can use be going to with the following time expressions: tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, next week, next month, next year, next summer, and etc. Tonight, this evening, this weekend, soon, at 7 o'clock, in 10 minutes, or in 2 days. We often use be going to make predictions about the future. Our prediction is based on evidence. We are saying what seems sure to happen. Here you can see some examples. Look at those black clouds in the sky. It's going to rain. Hurry up, it's getting late. You're going to miss the train. Look out, that ladder is going to fall. In these examples, the present situation, black sky, the time, moment of the ladder gives us a good idea what is going to happen. Evet arkadaşlar, be going to future tense'in iki farklı kullanımını gördük burada. İlki daha önceden planlanmış ve yapılmasına karar verilmiş eylemleri anlatmak için. İkincisi de elimizdeki kanıtlar doğrultusunda gelecekle ilgili kuvvetli tahminler yürütmek için. Gelecek zamana yönelik eylemlerden bahsettiğimiz için gelecek zamana ait zarf tümleçleri kullandık. Bunları kitabımızda ve alıştırmalarımızda görebiliyoruz. İkinci olarak da elimizdeki kanıtlar doğrultusunda gelecekle ilgili kuvvetli tahminler yürütmek için kullandık be going to future tense'i. Verdiğimiz örneklerden de anlaşıldığı gibi havada kara bulutların olması, yağmurun yağacağının habercisi. Tahminlerimizi boş yere yapmadık. Tahminlerimizi belirli detaylara dayandırarak yaptık.
Örneklerde de gördüğümüz gibi konuşmacının gelecekte olacak olaylar hakkında tahminleri var. Bu tahminler konuşmacı tarafından görülen delillere dayandırılmıştır. Kara bulutların olmasının yağmuru getireceği gibi. We also use because and so with the be going to future tense. We use because to express a reason. Because tells us why something happens or is true. Be careful with the word order of the information, please. Sam is going to study hard tonight because he has got an exam tomorrow. We ask why Sam is going to study hard tonight. Our answer is because he has got an exam tomorrow. We use so to express a result. So tells us why something happens or true. Be careful with the order of the information. Sam has got an exam tomorrow, so he's going to study hard tonight. Evet arkadaşlar, burada because ve so bağlaçlarını gördük. Because çünkü demektir. İki cümleyi birbirine bağlarken because'dan sonra sebebini veriyoruz. Bir olayı neden yaptığımızın ya da neden yapmadığımızın sebebini anlatıyoruz. So bağlacı bu yüzden demektir. Bunda da olayın doğurduğu sonucu veriyoruz. Let's look at the examples. There is traffic. I am going to be late. I am going to be late because there is traffic. There is traffic, so I am going to be late. Evet, bu örnekte de gördüğümüz gibi verilmiş iki cümleyi because ve so bağlaçlarıyla yeniden yazdık. I'm going to be late, geç kalacağım çünkü trafik var. There is traffic, trafik var. Bu yüzden, bundan dolayı I'm going to be late. Let's rewrite the sentences using so or because. There is traffic. I'm going to be late. I'm going to be late because there is traffic. There is traffic, so I'm going to be late. Evet, bu örneğe bakarsak eğer because ve so bağlacıyla iki ayrı cümlemizi birleştirdik ve yeniden cümle ürettik. I'm going to be late, geç kalacağım çünkü trafik var. Neden geç kalacağımızı belirttik burada. There is traffic, trafik var. So, trafiğin sonucunda ne olacak? So, I'm going to be late, geç kalacağım. There is no electricity. I'm not going to do my homework tonight. I'm not going to do my homework tonight because there is no electricity. There is no electricity, so I'm not going to do my homework tonight. Can, can't for permission. Can is a modal auxiliary verb and it is followed by an infinitive without to. The sentence structure is given below. I can play, you can play, he can play. You can see that can is the same for all subjects. In negative forms, we use not after can, can't, I can't play, you can't play, she can't play, they can't play. In question forms, can you play, can she play, can he play? Can is used to talk about ability and possibility, to ask for and give permission, and to make requests and offers. Let's see them in detail. Firstly, we use can to ask for and give permission. Can I smoke in this room? You can borrow my phone if your battery is flat. Can I speak to Mr. Johnson, please? Can I use your pen? Can I ask you a question? Yes, of course you can. When people refuse permission, they often give an apology and an explanation. Look at the conversations.
Can I please have a little more time? I'm sorry, but the time is up. Can I park here? Unfortunately, you can't. Can I have some more cake? No, I'm afraid you can't. Evet arkadaşlar, can bir modal yardımcı fiildir. Bütün öznelerle can'in kullanımı aynıdır. Cümleye özneyle başlıyoruz. Özneden sonra can'i getiriyoruz ve sonra yalın halde fiilimiz geliyor. Can'in farklı kullanımları var. Can'in yeteneklerimizden bahsederken, olasılıklardan, istekte bulunurken, birisinden izin isterken ya da birisine izin verirken gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Burada birisinden izin isterken ve ona izin verirkenki durumları gördük. Note that we can also use could to ask for permission. It is a more polite form of can. Could I speak to Mr. Johnson, please? Yes, of course. Could I have a look at your newspaper? Sure. Secondly, when we talk about things that are already permitted or not permitted, we use can or can't. You can't smoke in this room. It means that you are not allowed to smoke in this room. You can get married in Great Britain when you are 16. It means that's the law. The children can go to bed at 9 o'clock, but they can stay up later on Saturday. It means the parents have decided this. Evet, burada da can'in diğer kullanımını gördük. Bundan önce şunu söylemek istiyorum. Can'in yerine izin isterken could kelimesini de ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Bu can'den daha resmi ortamlarda, daha nazik durumlarda, kibar durumlarda kullanabileceğimiz bir yapı. İkinci kullanımı ise can'in kuralları belirtirken, yani ortada bir kural varsa, bir kanun varsa, birileri bunu koymuşsa, yasaklamışsa bu gibi durumları da can'le anlatıyoruz. Bu odada sigara içemezsiniz cümlesini incelersek eğer, burada sigara içmenin yasak olduğunu görüyoruz. Ya da çocukların saat 9'da yatağa gitmelerini annelerinin ve babalarının karar vermesi gibi. We can also use can to talk about ability. Here you can find some examples for that usage. For detailed usage, you can look at Unit 10. Note that we do not use may for ability. She can speak several languages. He can swim like a fish. They can dance very well. Evet, burada da can'le yapabildiğimiz, edebildiğimiz olayları anlatırken kullandık bu kullanımında. Bu kullanımını ünite 10'da işlemiştik, hatırlarsınız umarım. Ve şurada dikkat etmeniz gereken husus, may kelimesinin, may yardımcı fiilinin yeteneklerimizi anlatırken kullanamayacağımız. Buradaki cümlelerde kişinin birden fazla dil konuşabildiğini, balık gibi yüzebildiğini, yani güzel yüzebildiğini ve onların iyi dans edemediği cümlelerini gördük. We can use may to ask for permission. This is rather a formal way of asking permission. May I ask a question, please? Yes, of course. May we go home now? Sure. Why not? May I come in? Yes, please do. May I borrow your camera? Of course you may. It is also used for giving permission. You may go home if you like. You may borrow my camera if you like. Evet, burada da may modalını gördük. Bu can'e nazaran daha resmi durumlarda kullandığımız bir modaldır. May'i de aynı can gibi birisinden bir şey isterken, izin isterken ve o kişiye izin verirken kullanabiliyoruz. When replying to a request, you do not have to use the same modal verb as in the question. In fact, by using the modal verb can when replying to polite requests, you are being friendly.
For example, may I come in? Yes, you may. It's a formal way. May I come in? Yes, of course. You can. Certainly. Sure. It's a friendly way of answering. Burada da soruda kullandığımız modal'ı yanıtta da kullanmak zorunda olmadığımızı gösteriyor. Eğer may I come in diye bir soru sorulduysa siz buna resmi olarak yes you may diyebileceğiniz gibi may I come in sorusuna yes of course you can. Can kelimesini, can modalını kullanarak da yanıt verebilirsiniz daha samimi olduğunuz kişilere karşı. Would like is a polite way of saying what you want or what you want to do. Want and would like are similar, but would like is more formal. Both are followed by an infinitive verb or a noun. I would like, you would like, he would like. You can see the short forms of would like here. To offer or to invite, we use would you like? Would you like some tea? Yes, please. Would you like to come to the cinema with us tomorrow evening? I'd love to. Evet, burada would like yapısını gördük. Would like ve want her ikisi de bir şeyler kişinin istediği şeyleri, yapmak istediği şeyleri anlatırken kullanılıyor. Her ikisinden sonra da hem isim getirebiliyoruz hem de fiil getirebiliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi de söyleyebiliyoruz, ne istediğimizi de söyleyebiliyoruz. Would like, want'a nazaran tabii ki daha resmi ortamlarda, daha kibar olmamız gereken durumlarda kullandığımız bir yapı. Note that would like and like are different. Like is used for the things you generally love, enjoy. We use like to talk about things we like all the time. Let's look at the examples. I like swimming. It's my hobby. It's a general habit, as you see. She likes watching movies. She goes to cinema every week. Do you like dancing? I would like some cake, please. It's a polite request. Would you like to read this book? It's an offer. Evet, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Would like ve like kalıplarını lütfen birbirine karıştırmayalım. Like, yapmaktan hoşlandığımız durumlarda kullanıyoruz. Neleri yapmaktan hoşlanıyorsak onları anlatırken kullanıyoruz. Would like'ı da isteklerimizde would you like kalıbını kibar tekliflerde, davetlerde kullanıyoruz. Ve would you like kalıbı günlük konuşmada would you like şeklinde telaffuz ediliyor. Buna da dikkat edelim lütfen. Want simply refers to people wishes. We form sentences with want like this. I want, you want, we want, they want, but he wants, she wants, it wants. In positive sentences, we use want like this. In negative sentences, I don't want, you don't want, they don't want, but he doesn't want, she doesn't want, it doesn't want. In question forms, do you want, do they want, does he want, does she want? Let's look at the examples. Do you want to open the window? She doesn't want to tell anybody. Do you want an aspirin? Do you want to watch a film? No, thanks. Evet, burada da want kalıbını gördük. Daha önce would like'ı anlatırken dediğimiz gibi want ve would like
kişilerin isteklerini anlatırken kullanılıyor. Aynı want, would like gibi want kelimesinden sonra hem isim getirebiliyoruz, hem fiil getirebiliyoruz to ekleyerek. Ama bu daha çok konuşma, günlük hayatta kullandığımız bir kalıptır. Be going to future tense'in iki farklı kullanımını gördük. Daha önceden planlanmış ve yapılmasına karar verilmiş eylemleri anlatmak için ya da elimizdeki kanıtlar doğrultusunda geleceğe ilgili kuvvetli tahminlerde bulunurken kullandık be going to future tense'i. Daha sonra because ve so bağlaçlarını gördük. İki cümleyi birbirine bu iki bağlaçla bağladık. Because sebep bildiriyordu, so sonuç bildiriyordu. Bunun dışında can ve may konularını, yapılarını gördük. Can'in farklı kullanımları vardı. Bununla can'le yeteneklerimizi, olasılıklardan bahsediyorduk. İzin isterken, izin verirken ve ricalarda can'i kullanıyorduk. May de aynı şekilde, may'i de izin isterken ve izin verirken kullandık. Ama can'e nazaran may daha resmi ortamlarda kullandığımız bir yapı idi. Ve en son olarak da want ve would like kalıplarını gördük. Her ikisi de insanların isteklerini anlatmak için kullanılan yapı olmasına rağmen would like kalıbının daha resmi, daha kibar ortamlarda kullandığını gördük.